Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Armart'tan yine tez hazırlama. Ee, Burada bir YML dosyamız var. Birazdan açıklayacağız. Şu kısmı da açıklayacağız sırayla. Açıklamalardan başlayalım. YML kısmı açıklamaları. Burada ilk önce dokümanımız PDF dokümanı şeklinde üretilecek. PDF seçeneklerimizin ilki LaTeX Engine. İki nokta üst üste XL, XL Latex, XL Latex. Her paket her PDF dönüştürme motoru ile uyumlu olmayabiliyor arkadaşlar. Burada kullanılan dil paketi Polyglosia uyumlu olduğu PDF motorumuz, dönüştürme motorumuz XL Latex. Dolayısıyla biz burada neyi belirtiyoruz? Dönüştürme motorunu belirtiyoruz. Keep Text No diye bir seçeneğimiz var burada. O neyle alakalı? Armark'tan belgeleri önce bir text dosyasına dönüştürülerek ve ardından da PDF'ye dönüştürmek için LaTeX motorunu çağırıyor. Yani exe LaTex'i. Onunla da PDF'ye dönüştürüyor. Varsayılan olarak bu text dosyası kaldırılır. Ancak onu saklamak istiyorsanız, örneğin bir makale gönderimi için keep text seçeneğini belirleyebilirsiniz. Biz burada en son versiyonu ile ilgilendiğimizden No'yu tercih ettik. Diğer bir seçeneğimiz Citation Package iki nokta üst üste BiblaTeX. Burada referans vermek için kullandığımız paketin ismi yer almaktadır. Yukarıya dönüp gerekli olduğuna döneceğim. Yukarıda mevcut. Yani şuradaki paketler ya da döneyim. Burada referans vermek için kullandığımız paketin ismi yer almakta, ifade ettiğimiz üzere. BiblaTeX paketi hakkında daha fazla bilgi ayrı bir ders halinde ele alınacak. Bibliografi iki nokta üst üste kaynakça bib, yani şu kısımda verdik ayrı olarak. Kaynakça.bib dosyasında çalışmamızda kullandığımız kaynaklar BibTeX formatında yer almakta. Biz BibTeX ya da bib uzantılı dosyanın nasıl hazırlanacağını daha önceki derslerimizde vermiştik. Bunu da belgemizde bibliografi seçeneği ile belirtiyoruz. Burada belirlememekle beraber CSL yani kaynakça yazma stili de belirlenebilmektedir. Number Sections iki nokta üst üste turu, bu da PDF doküman seçeneklerinde yer almakta. Şurada. İçindekiler tablonuzda belirttiğiniz başlık türüne göre sıralanmış bölümleri otomatik olarak oluşturuyor. Bunlar burada geçerli değil arkadaşlar. Bunları silelim. Geometri PDF çıktısı için kenar boşluklarını ayarlıyor. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne göre daha önce bir başka videomuzda milimetre cinsinden ayarlanmasını göstermiştik. Şimdi santimetre cinsinden ayarlanması yer almakta. Kırıkkale Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne göre soldan 4 santim, sağdan 2,5 santim, üstten 2,5 santim, alttan da 2,5 santim olmak üzere kenar boşlukları verilmekte. Font size'ımız metnimizin karakter büyüklüğünü bize sunuyor. Class Option da yine Kırıkkale Üniversitesi kitap formatında olan tezler için bu tek sayfalar için 4 santim soldan verirken
çift numaralı sayfalar için bunu sağdan, yani left yerine right olması gerekiyor. Bunu sağlayan opsiyon da class opsiyonuna sunulabiliyor. To site. Gelelim latex paketlerimize, kullanılabilecek latex paketlerine. Bunların kullanımı hakkında tamamını kullanılmadı ama tez metninin içinde kullanılabileceği için bu ana metin, buradaki opsiyonlar tüm diğer oluşturduğunuz ve buraya ekleyeceğiniz diğer dosyaları da ne yapıyor? Etkiliyor. Biraz önce de ifade ettik. İlk ikisi metinde kullanacağınız dil paketi ile alakalı. Burada biz Türkçe dilini kullanacağımız için çalışmamızda use package polyglossy dedikten sonra set to hold language Turkish'te de metnin dilini ne yaptık? Ayarladık. Akabindeki paketlere gelecek olursak, kullanılan paketlere sırayla yukarıdan devam edelim. Title seg, burada özellikle kaynaklar kısmında bölüm numarası eklenmemesi gerekiyor. Bu da yine Kırıkkale Üniversitesi'ne ait bir kural. O yüzden onu sıfırlamak için kullandık. Ondaki komutu kullanarak. Plot, bu kullanılmadı ama şekiller ve tablolar gibi kayan nesneleri tanımlamak için araya iyileştirmelerini olanak sağlıyor. Daha fazla bilgi için paketlerin bulunduğu web sitesine ne yapabilirsiniz? Başvurabilirsiniz. Bu sitede paketlere ilişkin belgeler mevcut. SEC, TST'ye makale, kitap veya rapor sınıflarındaki herhangi bir veya tüm LaTeX bölüm başlıklarının stilini değiştirmenize yardımcı oluyor. Örnekler bir bölüm başlığının üstüne ve altına kuralların eklenmesini içeriyor. Nitekim aşağıdaki kuralları eklemekteyiz. Yani aşağıdaki kuralları eklemekteyiz derken birazdan ne yapacağız? Bölümler tez şablonundan bahsederken kurallar ekliyoruz. Onlardan bahsedeceğiz. Evet. Paraliz, ögeleri çalışan metin olarak veya önünde sayı ve sembol bulunan ayrı paragraflar olarak biçimlendirmek için paragraflar içinde kullanılabilecek numaralandırma ve maddeleme ortamları sağlıyor. Bu paketin yetenekleri hakkında daha fazla bilgi için yine yukarıdaki web sayfasına başvurabilirsiniz. Set space, bir belgedeki satırlar arasındaki boşlukları ayarlamak için destek sağlıyor. Seçenekler single spacing, one half spacing, double spacing komutlarını içeriyor. Aşağıda ve göreceğiz bunların nasıl kullanıldığını. Yukarıda da şu şekilde genel olarak 1,5 Aralık şeklinde ayarlandı. Bu Kırıkkale Üniversitesi'nin TED yazım kılavuzunda bu şekilde ayarlanıyor. 1,5 boşluk. Pensi HDR paket tüm üst bilgileri ve alt bilgileri oluşturmak hem de kullanımlarını kontrol etmek için kapsamlı olanak sağlar. Bu paketin yetenekleri hakkında yine aynı web sayfasına, paketin dokümanına başvurabilirsiniz. Last page, yeni bir etiketin tanıtılması yoluyla LaTeX belgedeki sayfa sayısına atıfta bulunur. D kolum, tablolu ortamlarda kullanılmak üzere bir D sütununu tanımlamak için array paketini kullanıyor. Yine
Bunu kullanılmadı ama yani metnin içinde kullanılması durumunda kullanabileceğiniz durum. Yani bu tanımladığımız dosya ana dosya. Bu dosyaya hazırladığımız neleri ekliyoruz? Tezin içeriklerini ekliyoruz. Birazdan nasıl eklendiğini de göreceğiz. Tok bir bind kaynakçayı veya dizini veya içeriği gibi otomatik olarak içindekiler listesine ekliyor. Not tok seçenekleri içindekilere dahil edilmesini devre dışı bırakır. Aksi takdirde yenilenen bir şey olurdu. Numbib tok listesindeki yani içindekiler listesinde numaralandırılmış bibliografyayı böylece diğer bölüm başlıklarıyla tutarlı hale getiriyor. Burada birazdan göreceğiz. Bu metinde iki yerde atıfta bulunduk. Bir de bu metne ekleyeceğimiz diğer bir dosyayı nasıl ekleneceğini göreceğiz. Orada bir atıfta bulunduk. Hepsi ana metinde yani ürettiğimiz belgede ne yapılacak? Birleştirilmiş bir şekilde görüntülenecek. Dolayısıyla bu düzgün bir şekilde kaynakçaların birleştirilmesine olanak sağlıyor. YML'nin ayrıca tüm referansları içeren dosyayı BIP uzantılı olarak belirtmesi gerekiyor. Yukarıda da ifade ettik. Burada tekrar etmiş oluyoruz. Bizim durumumuzda kaynakça.bib adlı bu örnekte kullanma adına herhangi bir dosya oluşturuldu. Bu dosyada 3 tane neyimiz var? Referansımız var. Kaynağımız var. Burada sizin durumunuzda tezinizde atıfta bulunacağınız kaynaklar yer alacak. Tabii yukarıda açıklamalar olmadan ilk önce ilk kod öbeğimizi takip eden şekilde olmalıdır. Bunu ark kod öbeği şeklinde yazmayacağız. Yani aslında biz bunu metnimiz düzgün olsun diye ark kod öbeği arasında yazıyoruz. Fakat yani kastettiğimiz yer şu kısım yukarıda ne yapıyor? Yukarıya koyduk zaten. Şuraya koyduk. Bunun hakkında açıklamada bulunalım burada. Yani bu aslında çalıştırılan bir ark kod öbeği değil. Sadece satır arası düz metin yazmak için kullandığımız bir yol. Burada all sections komutu başlık yazı tipinizdeki değişiklikleri belirtir. Bu durumda ortaya yaz anlamını kullandık. Bunun yerine subsections font ve subsections font'un alt başlıklar için eğer kelime bitmemişse kesme işaretiyle bir alt satırdan devam etmektedir. Bu sayede sağ tarafta sağa yassı bir görünüm hasıl olmakta. Page numbering global herhangi bir sayfa numaralandırmasına gidilmez ve bu ön sayfayı oluşturmak üzere olduğumuz için şu an için ideal. Yani Google'la sayfa numarası oluşturulmuyor. Yine de sayfa numaralandırma komutundaki silip süpürme seçeneği sayfa numarasını 1'e sıfırlama gibi bir yan etkisi olduğunu unutmayın. Bu nedenle belgenizin başlangıcından başka yardımcı olması pek olası değil. Şunu silelim. Kapak sayfasını nasıl oluşturuyoruz? Tezin ön sayfasını oluşturalım. İşinizle ilgili harika bir izlenim yaratacağı için önemli. Ön sayfa tüm öğelerin ortalanmasını gerektiriyor. Bunu yapmak için bazı LaTeX söz dizimi kullanmaya başlayacağız. Kapak sayfasını ayrı bir Markdown dosyası olarak oluşturduk. Şöyle onu açalım. Kapak. Burada yeni bir sayfa. Sayfa numaralandırılması olmayacak. Sayfadaki tüm ifadeler ortalanacak. Burada üstten 3 santim bırakılacak. Buraya da logosunu ekledik.
kapak sayfamızda logoyu ekledik. Ben bu logoyu internetten Kırıkkale Üniversitesi logosu diye arattırarak buldum ve bunu JPG dosyası olarak saklamıştı. İnternetteki dönüştürücülerden birini kullanıp PNG dosyasını çevirdim. Çünkü yararlandığım kaynakta PNG dosyası olarak kullanılıyordu. Hemen logonun altında 1 santimetre boşluk. Şuraya dosyamıza dönersek large'la fontunu belirtiyoruz. Büyük yazmasını istiyoruz. Bunlar çeşitli karakter büyüklüklerini bize sağlıyor. Dönersek daha sonra yine altına ifade, başlığa ifade yazıyoruz. Sonra onun altına bir boşluk. Büyük harfle, yani burada belirttiğimiz fontla, çeşitli font komutları burada mevcut. Başlığımızı yazıyoruz. Araya 2 boşluk bıraktık. Yine dikey 1 santim boşluk, 0,5 santim boşluk. Daha sonra büyük harflerle isim yazdık. Sonra 1,5 santim boşluk bıraktık. Lisans diye bir ifade yazdık. 1,5 santim boşluk. Normal size yine şeklinde, normal büyüklükte tarih yazdık ve bitirdik. Burada arkadaşlar geri dönersek ön sayfa tüm öğelerinin ortalanmasını gerektirir. Bunu yapmak için bazı LaTeX söz dizimi kullandığımızı ifade ettik. Burada begin centering ile başladık, end centering ile başladık ve her şeyi bu ikisinin arasına yazdık. Yani ortalanmış bir şekilde yazılmasını istedik. Arkadaşlar burada bu dosyada 2 yerde atıfta bulunuyorum. 2 yerde aslında farklı şekillerde atıfta bulunmuşuz. Bunu kabul ediyor. Kapak sayfasına, böyle bir kapak sayfasını oluşturduk. Mesela bunu çalıştırabiliriz. İyi bastığımızda bize kapak sayfasını, şöyle bir kapak sayfası oluşturuyor. Ama bunu biz burada tek başına istemiyoruz. Biraz şu dosyamızda ne yapacağız? Aktaracağız kapak sayfamızı. Özet sayfasını nasıl hazırlıyoruz? Özet sayfamızın yeni bir sayfada hazırlayacağız. New page ile başlıyoruz. Yeni bir sayfa. Yine burada numara olmasını istemiyoruz. Yine ortalanmasını istiyoruz. Başlık özet olacak. Bitecek, ortaya yazılacak. Akabinde 1,5 santim, 1,5 boşluk bıraktık. Sonra da özetimizi ne yapıyoruz? Özetimizi yazıyoruz. İçindekiler kısmını nasıl oluşturacağız? Yine yeni bir sayfaya oluşturacağız. İçindekiler kısmını genelde Roma rakamlarıyla numaralandırılıyor. Burada page numbering ile Roma rakamlarıyla içindekiler kısmına numaralandırma verdik. Yine ortalıyoruz. Sağ yassı bir şekilde düzgün gözükmesi için. Ve burada başlık derinliği varsayılan 3, bir daha alt başlıklarımızın içindekiler kısmında görünmesini istiyorsak hepsinin ona göre başlık derinliğini 4, 5, 6, 7 ne kadar alt başlığınız varsa ona göre ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz. Varsayılanı 3 belirlemediğinizde, örneğin burada ben bir başlık derinliğini
belirlemediğinizde siz deneyin evde kendi çalışmalarında. Belirlemediğinizde bazı başlıklarınız ne yapmayacak? Gözükmeyecek. Ve görünmesini istiyorsanız bunu da ne yapmanız gerekiyor? Eklemeniz gerekiyor. Gelelim metnimize dış, e, ana metin dışında oluşturduğumuz Armart'tan dosyalarını nasıl ekleyeceğiz? Tabii ki tezinizde ya da çalışmanızda ne olması gerekiyor? Literatür taraması, ampirik kısım, teşekkür sayfası, ekler gibi ayrı ayrı neleriniz olması gerekiyor? Kısımlar olması gerekiyor. Bu kısımları ayrı Armart'tan dosyası şeklinde hazırlayabilirsiniz. Yani hazırlamalısınız. Bunları takip eden şekilde de ekleyebilirsiniz. Örneğin artık burada bir sayfa numaralandırması normal hale dönüştürmek istiyoruz. Burada ampirik kısmı ekleyeceğiz ama ampirik kısımdan önce literatür taraması vesaire hepsini bu mantıkla ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz ayrı dosyaları. Biraz önce kapak sayfası oluşturmuştuk. Onu da benzer şekilde ekledik. Kapak sayfasının ismi yani bu aslında buraya istediğim ismi verebilirim. Yani bu bir nevi eklenen dosyaya ne yapıyoruz? İsim veriyoruz. İngilizce kapak ismini verdik ama Türkçe kapak da diyebiliriz. Herhangi bir isim verebilirsiniz buraya. Ve oluşturduğumuz kapak RM'de yani şu dosyanın bu kısma eklenmesini istiyoruz. Bu kısma. E, benzer şekilde oluşturduğumuz ampirik.rm'de yani çalışmamızın ampirik kısmının olduğu dosyayı da bu kısma eklenmesini, yeni bir sayfa şeklinde eklenmesini ve numaralandırmanın 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yapılmasını istiyoruz. Nite bastığımızda dokümanımızı üretebiliriz. Evet, dokümanı üretmemiz biraz vakit alıyor. Ama dokümanımız yani burada dokümanımız şu şekilde. Bakın buralarda herhangi bir numaralandırma yok. Görüyorsunuz. Google'da yazıldı bu kısımlar. E, kapak sayfasını diğer dosyadan buraya aktardı. Ayrı bir dosya halindeydi. Şuraya özet kısmını da yazabiliyorsunuz. Burada da içindekiler kısmı oluşturuldu gördüğünüz üzere. Çay dosyalarını örneğin burada ampirik kısmı ne yaptık? Şu şekilde ekledik. Mesela bu dosyayı da açabiliriz. Neye benzediğini görebilirsiniz. Biz burada ciddi bir dosya hazırlamadık. Arın Armart'tan ile aç dediği dosyayı kullandık. E, ampirik dosyamız nerede? Ha burada. Bakın şöyle standart Armart'tan dosyası. Mesela new Armart'tan dosyası aç dediğimizde karşımıza gelen dosyayı sadece isimlendirerek ne yaptık? Kullandık. Tıpatıp o dosya. Sadece ona eklemeler yaptık. Dolayısıyla bu şekilde ne yapabiliriz? Tez dosyamızı hazırlayabiliriz. Bu ham olarak neye benzeyecek ona bakalım. Ham olarak yani ana dosyamız ham tez şablonumuz şuna benzeyecek. Üstte YAML opsiyonlarımız. Burada kapak sayfamız. Burada özeti yazacağız. İşte şu ara kısma. Sonra buraya da yeni sayfa oluşturacağız. İçindekiler kısmı.
Burada da ne yapacak? Dosyalarımızı ekleyeceğiz. Birinin nasıl eklendiğini, kapak sayfamızın nasıl eklendiğini gösterdik. Diğer dosyalarda benzer şekilde eklenebilir. Bunu da çalıştıralım. Görelim neye benzediğini. Bakın ham test şablomuz. Bir tane kaynak gözüküyor. Çünkü diğer kaynakçaları sildik. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.